Beşinci bölümdeyiz. Önemli bir kavram kesir. Bölme işlemini öğrendik. Yüzlerce belki binlerce alıştırma yaptık. Kalanlı bölmeyi de biliyoruz. Ancak bazen kesir olarak yani bölüm hali olarak sayıları, büyüklükleri kullanabiliriz. Mesela burada örnek verilmiş 5'i 2'ye bölme durumu. 5'i 2'ye bölüp kalan elde edeceğimize 5 bölü 2 şeklindeki ifadeyi de kullanabiliriz. İşte bu ifadeye biz kesir diyoruz. Ama mesela 4 bölü 2'ye bakalım. 4 2'ye bölünür. Genelde biz bunu 4 bölü 2 diye değil de 4 2'ye tam bölündüğü için 2 olarak kullanırız. Ancak yine de kesirlerle işlem yaparken 2 değil 4 bölü 2 de kullanmamız gerekebilir. Yani zaman zaman tam sayıları da kesir olarak kullanırız. 3 bölü 4'te olduğu gibi payda daha büyükse zaten tam bölünmez. Kesir olarak genellikle kullanılır. A bölü B bir kesirin genel gösterimi. Burada üst tarafa yani A'ya pay, alttakine yani B'ye ise payda diyoruz. Mesela deminki gösterimlerde 5 bölü 2'de 5 pay, 2 payda olur. 5 bölü 2 kesrini tekrar dikkate alalım. Bunu görsel olarak ifade edelim. Buna modelleme denir. Burada pay 5, payda 2. Payda bize bir bütünün kaça bölündüğünü söyler. Pay ise kaç parça alınacağını söyler. Modele baktığımızda bakın 3 tane bütün var. Bir bütün 2 parçaya bölünmüş. Bölü 2 olduğu için ve bu parçalardan 1, 2, 3, 4, 5 tanesi alınmış. Yani içi boyanmış. Dolayısıyla bu modelleme bize 5 bölü 2 kesrini ifade eder. Bu kesiri biz farklı şekilde de ifade edebiliriz. Kaç tane bütün var? Bakın 1, 2 tane bütün var. Bir de yarım var. Yani 1 bölü 2 var. Bir bütünü 2'ye bölmüş, bir parçayı almış. Yani şu 2 kaça bölündüğünü üstteki de parçayı bize ifade ediyordu. O halde bu kesri ben elimde 2 tam var. 2 tam 1 bölü 2 şeklinde de ifade edebilirim. 2 tam 1 bölü 2 şeklinde yani tam sayılı kesir olarak ifade etmek için her zaman modelleme kullanmayız. Aşağıda gösterdiğimiz gibi 5'i 2'ye böleriz. Normal klasik bölme biliyoruz. 5'te 2 2 kere var. 2 kere 2 4 kalan 1. Benim için önemli olan şu 2, 2 ve 1 yani kalan, bölen ve bölün. Bölüm tam kısmına yazılıyor. Yani buraya payda değişmiyor. Zaten 5 bölü 2 idi. Payda yine 2. Kalan da pay kısmına yazılıyor. O halde ne elde ediyorum? 2 tam 1 bölü 2. 3 bölü 4 kesinin modellemesine bakalım. Payda daha büyük. Yani 3 4'e bölünüyor. Birden küçük, bir bütünden küçük. Dolayısıyla modelleme için bana bir bütün yeter. Şu bir bütün. Payda kaça bölüneceğini bana söylüyordu. Bir bütün 4'e bölünmüş. Pay ise kaç tane alınacağını, parçanın alınacağını söylüyordu. 3 parça alınmış. Yani bir bütünü 4'e böldük. 3 parçayı boyadık. Dolayısıyla bana 3 bölü 4 kesini verdi. Burada tamlar olmadığı için, pay küçük olduğu için tam sayılı kesir olarak yazmamıza gerek yok, yazamayız. 11 bölü 4 kesirine bakalım. Bütünleri 4'e böleceğiz. Bakın 4'e bölünmüş bütünler. Kaç bütün olduğunu anlayabilmek için parçaları saymamız lazım. 1, 2, 3, 4. Yetmiyor. 11 tane olması lazım. 5, 6, 7, 8. 2 bütün de yetmedi. Bir bütün daha koyduk. 9, 10, 11. Evet. Burada yeterli sayıya ulaştık. 2 tane tam var. Tam yani bütün. Ve bir tamında 3 parçası var. Dolayısıyla 11 bölü 4'ü böyle modelliyoruz. Kaç tam var? 2 tam var. Son tamdan da 3 parçayı aldığımız için 4 parçanın 3'ünü aldığımız için bunu 2 tam 3 bölü 4 şeklinde ifade edebiliriz. Bölerek de yapabiliriz. 11'i 4'e böldük. 2 kere var. 2 kere 4 8. Kalan 3. Bakın şu 2 bana tamı veriyordu. Yani 2 tam bölü 4 değişmiyordu. Bölü 4 kalan da payı veriyordu. Dolayısıyla 2 tam 3 bölü 4. 17 bölü 5 kesrini tam sayılı kesire çeviriniz. Bölerek yapmayı tercih ediyorum.
17'yi 5'e böleceğim. Zaten ben bunu tam sayılı kesire çevirdiğimde payda değişmiyordu. Paydayı hemen yazabilirim yani. Payda yine 5 olacak. 17'de 5 kaç kere var? 3 kere. 3 kere 5. 15. Kalan 2. Kalanı üste yazıyordum. Şu 3 de tam oluyordu. Demek ki 17 bölü 5. 3 tam 2 bölü 5. 2 bölü 3 pay küçük. Bir tane tam benim için yeterli. Bir tane tam yaptım. Kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Eşit 3 parçaya böldüm. Bunun kaç parçasını alacağım? 2 parçasını alacağım. Yani 2 parçasını boyamam gerekiyor veya taramam gerekiyor. Dolayısıyla 2 bölü 3'ün modellenmesi bu şekilde. 4 bölü 5 pay küçük. Bir bütün yeterli. Bütünü 5'e bölmem lazım. 5'e böldüm. 4 parçayı almam gerekiyor. 4 parçayı tarıyorum. Modelimiz bu. 9 bölü 4 pay daha büyük. Bir bütün yetmeyecek. Önce bir bütünle başlayalım. 4'e bölüyoruz bütünleri. Ve hepsini tarıyoruz. Kaç parça almış oldum? 1, 2, 3, 4 parça almış oldum. Ancak bana 9 parça lazım. Devam ediyorum. İkinci bütünümü yaptım. Bunu da tabii ki 4'e böleceğiz. Parçaları 9'a tamamlamamız lazım. Yani 4 parça daha taramam gerekiyor. Çünkü ancak 8 yapacak. Taramaya devam. Artık 8 parçam var. Bir parça daha gerekiyor. Yine bir bütün daha çizmem lazım ve yine 4'e böleceğim. 9 tane gerektiği için sadece bir tanesini tarıyorum. Bu da benim 9. parçam oluyor. Dolayısıyla 9 bölü 4'ün modellenmesi bu şekilde. 7 bölü 2 bütünleri 2'ye böleceğim. Bütünleri 2'ye bölüyorum. Bakalım kaç bütün gerekecek? 7 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Modellememiz bu şekilde. Hatta bunu tam sayılı kesir olarak da yazabiliriz. Bakın 1, 2, 3 tam var. Son 2 parçadan biri alınmış. 3 tam 1 bölü 2. 8 bölü 3. Bütünleri 3'e böleceğiz. 1, 2, 3. Devam ediyoruz. 8 tane olması lazım. 4, 5, 6. 2 parçaya daha ihtiyacım var. Dolayısıyla bir bütün daha gerekiyor. Yine 3'e bölüyorum. 7 ve 8. 8 bölü 3'ün modellenmesi de bu şekilde oluyor.